Herkese merhaba. Şangay metrosundayız. Metroyu tanıtan kısa bir video çekmek istedim. Faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü Şangay'da ulaşımın çoğunu metroyla sağlıyoruz. Burada metronun kabaca bir resmi var. Hemen hemen bütün Şangay şehrini örümcek ağı gibi saran bir yapısı var. Bu gördüğünüz Yangtze Nehri, bu Yangtze Nehri'nin bir kolu, önemli bir kolu. Şu merkez band dedikleri gökdelenlerin olduğu bölge. Dediğim gibi metro ağı daha çok örümcek ağı şeklinde kurulmuş. Moskova'daki metronun bir benzeri şeklinde tasarlamışlar. Merkezde bir tane büyük daire var. Diğer bütün metro hatları bunun üzerinden cross ediyor birbirini, kesiyorlar birbirlerini ve rahat bir şekilde transfer yapabiliyorsunuz. Burada gösterdiğine göre, şu kenarda gösterdiğine göre 17 tane metro hattı var. Ancak 14 ve 15 bitmemiş. Yani şu an aslında 15 tane metro hattı mevcut. Evet, ben şu an People's Square'dayım. Burada yani yaklaşık şuradayım şu an. 3 tane hattın birbirini kestiği yer burası. Burada biraz metroyu göstermeye çalışayım. Burada tek girişli bilet alabiliyorsunuz. Yalnız ödemeler UnionPay, WeChat Pay veya Alipay ile yapılabiliyor. Yani Mastercard ve Visa ile almanız mümkün değil. Ama aslında bunu almaktansa şu daha mantıklı. Bunu veren başka bir makine var. Buraya istediğiniz kadar para yüklüyorsunuz. Peşin para da kabul ediyorlar. Ve dilediğiniz kadar kullanıyorsunuz. Hem daha ucuza geliyor. O makinelerden de var burada, onu göstereyim. Evet, makine bu. İşte kartınızı koyuyorsunuz, UnionPay kartınızı veya cash koyuyorsunuz. Kartınızı yüklüyorsunuz ve size sıfırdan kart veriyor. Böyle bir alet. Burada metroya girerken mutlaka güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz X-ray'den. Daha sonra metroya devam ediyorsunuz. Ben biraz metronun içini de göstereyim. Hemen hemen her yerde Çince ve İngilizce yazılar görmek mümkün ama olmasa bile hemen her yerde transfer yapılacak yer, çıkış noktaları gösteriliyor. Yani İngilizce ya da Çince bilmeseniz de rahat bir şekilde metroyu kullanabiliyorsunuz. Yalnız metroda önemli olan gideceğiniz yere transfer noktalarını kaçırmamanız gerek giderken. O önemli. Mesela ben şu an People's Square'dayım. Burası işte kırmızı hatta geldim. Ama yaşadığım yer 13 numaralı hat, pembe hattı. Pembe hattan kırmızı hata geçmek için bir transfer noktası vardı. Orayı kaçırmamak gerek. Aslında aynı noktaya farklı yerlerden de gitmeniz mümkün ama en kısa yolu bulmak açısından önemli. Yani transfer noktalarını kaçırmamak önemli. Burası büyük bir yer. 3 hattın kesiştiği yer olduğu için çok kalabalık. Birazdan biz güvenlik kontrolüne girecek ve burada metroya devam edecek. Şöyle bir çantamı çıkarayım. Çanta gelmedi bizim. Bu şekilde basıyoruz kartı ve geçiyoruz. Evet. Şimdi biz 1 numaralı line'a gitmemiz gerek. 13. line'a dönmemiz için. Hemen burada sağda line 8'e, solda line 1'e, yani 1. line'a giden işareti takip ediyoruz.
Onun dışında şunu bilmekte fayda var. İş çıkış ve iş girişi saatleri metrolar çok kalabalık. Çok aşırı şekilde sıkışık olabiliyor metrolar. Ona dikkat etmek gerek. Genelde güvenli, çok böyle hırsızlık olayları yok. Yani kalabalık saatlerde bile çantanızı rahatlıkla yanınıza taşıyabiliyorsunuz. Her istasyonda bu şekilde daha düzgün bir metro planı mevcut. Bunların üzerinde Çince, altında hemen İngilizce okunuşlar yazıyor. O yüzden kullanmak çok zor değil. Aynı zamanda en önemli olan bir şey, metroların genelde birden fazla çıkış oluyor. Mesela 1. çıkış, 15. çıkış, 14. çıkış. Bu çıkışlar nokta olarak gideceğiniz yeri bilmeniz açısından çok önemli. Atıyorum bir tane Gökdelen'e gideceksiniz. Gökdelen 11. çıkışın dibindedir muhtemelen. Siz atıyorum 1 numaralı çıkıştan çıktığınızda o mesafe aslında çok uzak olabiliyor. Hatta bir ana yol falan geçiyordur. Cross edemeyebilirsiniz. Tekrar metronun içine girip 11. çıkışa gitmeniz gerekebiliyor. O yüzden burada genelde size biri yer tarif ettiğinde şeydir, işte atıyorum People Square, kırmızı hattın 11. çıkışı. Bu şekilde tarif ediyorlar. Yani kolay, çok kullanması zor değil. Şuradan kalabalığı görebiliyorsunuz. Kalabalık bir ülke, evet. Evet arkadaşlar, metro ile ilgili kısaca çekimimiz bu kadardı. Kabaca bilgilendirmek istedim sizi. Kendinize iyi bakın, iyi günler.